Düşünün, bir halıda yaşantısının hepsini içerisine koymuş. Şöyle oturursanız bir şöyle başına, size bir şeyler ifade edebiliyorsa, siz içinde bir şeyler bulabiliyorsanız size ait, beni ilgilendiren işin alanı burası. Şimdi artık biz bunların neredeyse kaybetmek üzereyiz. Bizim ninnimiz tezgahtan gelen kirkit sesi, bıçak sesiydi. Türkiye'deki halı tamirini eski yıllarda Kapalı Çarşı'da ağırlıklı Ermeni ve Süryaniler yapıyormuş. Benim annemin babası Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinden buraya göçüyorlar 2-3 arkadaş. Buradaki Ermeni, Süryani ustalardan bu halı tamirini öğreniyorlar. Babam kendi atölyesini açıyor. Daha sonra benim iki büyük olan abim, birisi Japonya'ya gidiyor. Diğer abim de daha sonraki yıllarda Avusturya'ya gidiyor. Avusturya'daki abim 2-3 sene durdu, geldi. Sonra burada büyük firmaları, imalatçı firmaların dokuma sorumlusu oldu. Atölyenin başında da babam hani kendi tamir atölyemizin başında da kendimizden birisi olsun diye bizi orta 2'deyken okuldan aldı. O gündür bugündür kendi atölyemizi biz işletiyoruz. Ben bu işe başladıktan sonra Türkmen halıları özellikle yapmaya başladım. Önce bir Amerikalı müşteri, sonra onu tanıştırırken Avrupa'dan da isim yaptık. O günden bugüne de devam ediyoruz ama maalesef biraz ara elemanı ihtiyacı var. Böyle bir sıkıntımız da var maalesef. Buradan biz ev müşterilerine, yani evinde halılar var, hala halı kültürünü yaşatan insanlar var, evinde el halısı kullanan insanlar var. Bunların tamirlerini, yıkamada da bazen sorun oluyor, yardımcı oluyoruz ama bizim esas işimiz tamir, saçaklarında falan sorun oluyor. Bu sayede satmak isteyenler oluyor, atıyorlar, bilgi veriyoruz. Bu halı şuranın halısı, değerli değersiz bilgi veriyoruz. Son 4-5 yıldır çağın gereksinimi internet işine girdik. İnternet üzerinden tamir işimizin reklamını yapıyoruz. Burayı yaptık. Burayı yırtıktı bu köşe. Tabii biz burayı keseceğiz sonra. Daha kesilmemiş hali. Bu gördüğünüz köşe yoktu önceden. Biz buraya yeniden bu saçaklarını yaptık önce. Sonra bu atkı dediğimiz, biz halıcılık tamirinde geçki dediğimiz kısmı yaptık. Sonra bu kenar şirazesini yaptık. Sonra ön tarafını çevirip ilmekleri attık. Sonra biz tıraş eder gibi bunu keseceğiz. Ama bu tıraş etmenin de bir taktiği var. Yani püf noktası var. Direkt makasla kesmekle olmuyor. Biraz keseceksiniz, buharlı ütüyle yumuşatacaksınız, fırçalayacaksınız. Bunu yani bu olgunluğu sağlayacaksınız. Bu Kırşehir halısı. Müşterimizin
ailesinden yadigar kalmış çok güzel bir Anadolu halısı. Kök boya tabii ki bu. Kök boya olduğunu nasıl anlıyoruz? Boyadaki parlaklıktan, kalitesinden biz onu anlarız. Pembe, turuncu gibi renkler var mesela. Onlar mesela genelde bu 80 yıldan daha yenidir. Daha eskiden sentetik boyalar olmadığı için 80 yıldan bu tarafa olan halılarda daha çok kimyasal paket boyalar, kumaş boyaları falan, pembe, turuncu falan. Onlar yeni halılarda o daha çok oluyor. Bu halıda bir 150 yaşında falan var. Türkmen yamut ense halısı. Bakın kullanılan malzemeler kendinden hiç farkı yok. Şu köşe şöylece tamir. Burada püf noktası ne? Hani atıyorum 30-40 yıllık halılara değil de 100 yılın üstü halılara, antika olabilecek kalitedeki halılara biz ne yapıyoruz? Yazın memlekete gittik mi kendimiz yün alıyoruz. Bu yünü kendimiz eğirttiriyoruz. Onu sonra kök boyayla boyuyoruz. Kök boya zahmetli iş. Böyle ufak alanlarda olacak değil. Atıyorum bir kırmızı. Kırmızıyı 8-10 çeşit kırmızı boyuyoruz. Ama 8-10 çeşit boyamak yeterli değil. Çünkü belki 100 çeşit kırmızı var. Onu kök boyayla birebir tutturma şansınız yok. Biz 8-10 tane ana kırmızıyı tutturduktan sonra buraya getiriyoruz. Burada buna tutuyoruz. Buna bakın kumaş boyasıyla biraz pembelik veriyoruz. %5 oranında oynuyoruz. Ama çok eski halılarda ne kadar kök boya boyarsanız boyayın. O halıdaki eskimişlik, o parlaklık, o doygunluğu anca eski ip kullanaraktan yapabilirsiniz. Eski kilimleri satın alıyoruz. Kilimlerdeki ipleri söküyoruz. Burada da bir püf noktası var. Şu gördüğünüz Türkmen halısı. Bunun yün karakteriyle bunun yün karakteri çok farklı. İsterseniz eski ip de kullansanız, bunun ipini ona kullansanız, onun ipini buna kullansanız asla tutmaz. Bu halı kültürü Orta Asya'dan gelen bir şey. Bizim Türk toplumunda işte Orta Asya ülkeleri, İran, işte o tarafta Moğolistan falan bu tarz ülkelerde kaynaklanan çadır hayatı yaşadığımız için Avrupa'da bu yok. Avrupa'da sadece Fransa'da tapisiyere kilimleri mi ne diyorlar farklı. Hani daha çok insan figürlü bir kilim var. Eski değerli. Onun dışında halı kültürü yok. Bizim Orta Asya'dan gelen Anadolu özellikle Türklerden kalan ve İranlılardan kalan bir kültür bu yani. Dünyadaki en değerli Türkmen halıların bulunduğu bir katalogdur. Bu katalog dünyada 300 adet basılmıştır. Burada bizim müşterimiz buydu, Hans Christian Signet ve birkaç kişiden oluşuyor bu kitapları hazırlayan. Dünyada Türkmen halılarına yön veren biriydi. Mesela bu gördüğünüz kapılık. Kapının üstüne asılıyor. Kenarlarından bu kapının boşluk kısmı. Bu da tent band. Yıllar önce çadırların da kenarına, üst köşelerine, kenarlarına bunlardan yapılmış. Bu gördüğünüz buralar dökülmüş görüyorsunuz. Bunlar esasında ipek. İpek yün kadar dayanıklı olmadığı için o kabartma gibi çöküyor. Ve bu ipek kısımları koşinil oluyor. Yani böcek kanıyla boyanmış oluyor. Ya bu Türkmen halıları çok özel halılardır. Dünyada koleksiyoncuların merak saldığı iki koleksiyon halıları vardır. Biri Anadolu halıları, biri Türkmen halıları. Dediğim gibi buradaki gördüğünüz birçok halının tamirini biz yaptık. 2007'de tanıştık biz müşterimizle. Geçen sene Şubat ayında mı ne vefat etti. Şimdi halıların hepsi mezatlarda satışa çıktı açık artırmada. İşte koleksiyoncuların hepsi yaşlı olduğu için vefat ettikten sonra hep sonuçta mezata çıkıyor bu halılar hep. Ben Kültür Bakanlığı'na başvurdum. İşte profesörler bize sorular sordular. Kendimizi izah ettik. Bizi layık gördüler. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı kartı aldık. Şimdi üniversitede güzel sanatlarda bu dersi veren öğretmenlerimiz var, hocalarımız var ama bizim gibi çekirdekten gelen arkadaşların da oralarda eğitim vermesi lazım. Ve hiçbirimizin de maddi beklentimiz yok. Hani bizi de çağırsalar haftada bir gün. Bakın ben 51 yaşındayım. En gencimiz 45 yaşında. Ve bu iş göz işi. Yani şu an gözlük kullanıyoruz. 5-10 yıl sonra arasanız tamirci bulamazsınız. Bu belgeleri almamın nedeni de o.
derneklere, vakıflara, STK'lara yazıyorum ama dediğim gibi bir yere kadar tek başımıza tıkanıyoruz. Şu halıda 800'ünden 300'ü çarptın mı kaç düğüm varsa meydandadır yani. Saatte 3 yardım yapmış olsa bir kişi 10 saatte 30 yardım yapar. 10 saatte çalışamaz bir kişi akşama kadar. 7 saat çalıştığını düşün. 3 kere 7 21. Hadi bilemedin 21, 22, 20. Zaten bir kişi o kadar yapar bu halde. Tabii bu büyük değil. Bu 20 günde biter diyelim veya 22 günde diyelim. Bu büyük değil ama bunlar bir ay geçebilir yani. Zor yine akıllı işi değil oğlum, deli işi bu, aynı bak öyle mi? Aynı işi yapıyoruz, hepimiz aynı işi. Şimdi şöyle derler, halı işi deli Deli işi işi yine derler deli. ama işinin de delisi olmak lazım. Tabii canım. Ne iş olursa olsun yalnız halı işine değil, işinin delisi olacaksın yalnız. Çünkü işi öyle yapıyor. Şimdi gören siz nasıl dayanıyorsunuz, yaz kış okuyorsunuz. Ben ne yapacağız, herkes başka ne iş yapıyorsa sen de onu yapıyorsun. Birbirini tutması önemli. Uyumuş bunun, uyumuş Şimdi bu. hem renkleri hem modelleri birbirine tutması. Mesela şu ipin, şu mavi biraz açık olsa bunu göstermeyebilir belki. Sarı biraz koyak olsa bu gördüğü yine alamayabilirsin belki. Yani bazen çok güzel tutabilir yani. Bazen böyle güzel tutabilir. Yağcı Bedir esasında halı olarak değil de yörük aşireti. Yüncü yörükleri diyoruz biz onlara. Bir düğün esnasında erkek tarafıyla kız tarafı biraz birbiriyle zıtlaşır. Erkek tarafı biraz güçlü gelir.
kız tarafı orayı terk etmez zorunda kalır. Onun da Bergama'ya gittiğini söylerler. Oraya gidince bizim Yağcı Bedir halısının renkleri değişir. Biraz pastelleşir. Bizde Yağcı Bedir halısında 4 tane ana rengimiz var. Nedir onlar? Mavi diyoruz. Yani gök, kırmızı, al, narınç dediğimiz koyu kırmızı, kahverengi yani. Bir de siyah rengimiz var. Alabada kökü, bu bizim bu yörede bulunan bir ot. Onun köklerinden ve civit otu aynı zamanda şu lacivert rengini alabada kökünden elde ediyoruz. Bununla da kırmızı yapıyoruz yapışkan otuyla. Cevizin dış kabuğu var, yeşil olan kabuk. Onu kurutulup kırmızının ikinci suyundan, yani kırmızıyı boyadığımız suyu atmıyoruz. Ceviz kabuğunu ona atıyoruz. Bir de meşe kobağı dediğimiz bir şey var. Ceviz kabuğu gibi kırmızının ikinci suyuna atılıyor. Ondan da narınç dediğimiz kahverengiyi elde ediyoruz. Bir de şurada murt diyoruz biz buna. Genelde çam ağaçlarının altında olur. Öyle güzel çiçek açar, böyle mis gibi kokar. Yaprakları yapışkandır. Böyle bir güzel böyle elinizi bastırdığınız zaman elinizi bırakmaz. Yapışkandır o. Bunu da boyanın ipte, yünde kalıcılığını sağlamak için kullanıyoruz. Tetre diyorlar buna köylü şeyinde kullanan kadınlar. Bitirme tezimi falan kök boyalar üzerine yaptım. Şu anda da Sosyal Etkinlik Merkezi'nin müdürlüğünü yapıyorum burada. Evet. Şimdi bak, demek istediğim şey bu mu dersen bu. Böyle bekletin. Sen halının buradan ömrünü bitiriyor. Yavaş yavaş buradan bunu tekrar bir tamir ettirirsen, bak mesela geçen bir arkadaş geldi. 74,5 tam tamına istiyorsun. Girişe koyacağız diyorlar. Türk Yağcı Bedir yansısın diyorlar. Biraz şey olmuş, ipi kalın. Hani ilmek mi diyorlar, kirpitle vurulma şeyi, hayır. Gibi sanki. Çift kat hakkı bu hocam bak. Halının 2 tane, senin halı şöyle dokundu bak. Ben sana göstereyim. Sen evdeki halıdan bak. Ben evdeki halılar var da öyle kalite arıyorum ben. Eşmedere deyince 30-40 yıllık öncesi babam Valla almıştı. bende var bir tane öyle halı. Bu işte bak. İşte. Bu halı kirman. Tabii bizde babadaki de böyle. İşte Ben onun için diyorum bu ipler kalın mı nasıl oluyor böyle? Ben bunu mesela tek bu herkes açmıyorum bunu. Mesela bak Tabii, kirman bu halı, görüyor musun? İşte bizdeki de böyle. Bunda bir tane hata yok. Ona tabii kocasını iyi kandırmış bir abla lazım. Bu pahalıdır la oğlum bu. He? Pahalı, şimdi senin kıstasın ne? He? Kıstasın ne senin? Ya bak şimdi. Bu 13.000 lira. Sosyolojik materyaldir aslında Yağcı Bedir. Bir halı değildir. Yani bir halı olarak bakarsanız Yağcı Bedir'i zaten yanılırsınız. Ben bunu alacağım ama koltuklarıma uymuyor diyen kişiyle ben şahsi olarak halıcılık yapan bir insan olarak anlaşamam. İşte eş halı var mı diyor. Eş halı. Ben diyorum ki Yağcı Bedir'de eş halı olmaz. Yani herhangi bir kadın bu halının birine dokurken çok mutluken birine dokurken çok mutsuzmuş olabilir. O kişi, dokuyan kişinin o kirkitini aynı hızda vurma olasılığı yok. Bu noktadan baktığımda Yağcı Bedir halısı kadının ruh haletine, o anki psikolojisine özgüdür. İşin mikro düzeyine indiğinizde eş Yağcı Bedir halısı dokunamaz. Yani öyle bir şey diyorsun ki 3 ayda 2 ayda dokuduğu şey tıpatıp aynı mantıkta olsun. Yani bu çok zor. Mesela bu da eşmedir bak. Ama yarın bir gün arasam bulamayacağım. İstifle bunları bence. İstifler mi onu da güve yer diye korkuyorum. Şey yap, çıra koy yanlarına. Çıra. Bunları yıllardan beri güve yememiş. Sen dükkanda havalı hiç yemez. Sandıkta yemediyse şimdi hiç yemez. Çırıyor öyle diyorlar. Çıranın. Çıran kokusuna gelmiyor. Çıra, sabun. Tamam. Allah. Bu kıl. Evet. Kıla yün işlemi bu. Diyelim ki bizim burada 5 tane Yağcı Bedir köyümüz var. Onlar bu motifleri kullanırlar. Diğer bütün köylerimizde de halı dokunur. Eğer orada hoş görünsün diye bir tane kendilerinin uydurduğu bir tane desen varsa, o desen Yağcı Bedir'in orijinal desenlerinden değilse, o halı ne kadar kaliteli olursa olsun kültürel bir anlam taşımadığı için o halıyı biz almayız.
Hangi nasıl ne görsen go ezberdedir zaten. Çünkü desenler zaten kökleşmiş yani oturmuştur. Yani yıllardan beri aynı iştir. Onun için değişmediği için hepsi ezberdir. Mesela oturdum nereden başladın? Karagöz'den. Ne gerekiyorsa Karagöz'den onu yaparsın. Mesela bu pazırık halısı dediğimiz bir tane halı var biliyorsunuz. O dönemden sonra Yağcı Bedir'in ne zaman başladıysa dokunmaya duyduğumuz kadarıyla bazı motiflerin İslamiyet öncesine dayandığını söylüyorlar. Çok eski Türkmen köylerine bugün giderseniz Koçbaşı'nın kuru kafa iskeleti hala bizde kutsaldır. Bir yerlere konulur, bir sayanın üzerine, bir evin üzerine, bir damın üzerine vardır. Ne gücü simgeler. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, Akıncı gruplarına bakarsanız kafalarına Koçbaşı geçirdiğini görürsünüz hala tarihte. Gücü simgeler. Bunu koymuş. İşte hayat ağacı dediğim şey. İşte öldükten sonra ruhların hayat ağacının kollarında yaşadığına inanırdı eski Türkler. Türk Tengri inancından geliyor bize. Uygurlardan geçen bir şey. Aslında şamanizm kültürü. Bakın İslamiyet öncesini yakalayabiliyorsunuz burada. Veya işte güneşi, ayı gibi temsil eden hikayeleri var. Şu alı ters asılmış gerçi ama şurada daha bariz görülüyor mesela. Bakın bu Yörük Obası'nın liderinin çadırı olarak temsil ettiği şey bu. Bakın burası açık olması lazım. Bu ne demek? Yağcı Bedir Yörük Obası'nın liderin çadırı. Herkes içeriye girebilir. İçeriye giren herkes hak adalet üzerine hükmedilir. Adam kayırmaca, torpil yoktur diye de terazilerin de koyması lazım. Bakın bu bu birbirine dönük olmaz. İkisi de aynı yöne doğru olması lazım. Bu da yine Yağcı Bedir'in olmazsa olmazlarındandır. Civa ve yıldız haricinde geri kalan boşluklarda eğer çok fazlaca boşluk kalmasın diye bitkisel figürler olarak karşımıza çıkar. Mesela çınar yaprağı dediğimiz şu motif vardır. Çınar yaprağı. Mesela biz çınar ağacını kestirmeyiz kimseye. Neden? Mesela diyelim ki bir tane cami vardır. Camiyi yıkın ama çınar ağacını kesmeyin deriz biz. Neden? Camiyi yıktığımız zaman bir ay içerisinde yerine yenisini dikebiliriz. Ama bir çınar ağacını, ulu bir çınar ağacını 300 yıl anca o hale getirebilirsin ulu bir çınar ağacını. Bir kadın işte Yağcı Bedir halısındaki hayat ağacını çınar yaprağı yapabilir, çınar ağacı yapabilir. Dereye yakın yerdedir, ondan esinlenmiştir. Ama biraz yaylavari, biraz da mera, alansı bir yerde yaşayan bir yörük kızı da buraya bir lale koyabilir. Ama o hayat ağacını koymak zorunda, o bir kural. Bir de bizim Yağcı Bedir'in bu saçak kısmı çok önemlidir. Bunun örme şekli işte 8'li var, 6'lı var. Bu halının saçaklarını o kız bağlayıp attıysa bu eve dünür gidilmezdi. Çünkü niye? Benim sevdiğim var. Bana dünür gelmeyin. Yani benim başım bağlı. Yani esasında hikaye olarak, desen olarak anlattığı şeylerin hiçbiri boş bir şey değil. Kendine ait bir yaşam tarzını yansıtıyor. Kendi köyümde her evde mutlaka kız yoksa bile erkekler de dokurduğu mutlaka bir tezgah vardı. Kış döneminde herhangi bir şey yok. Sadece kahve var, bir de halı var. Gaz lambasından dokuyorlardı. Samimi söyleyeyim, elektrikler yoktu. Elektrikler gelmeden gaz lambasını koyuyordu buraya, yanı başına alıyordu. Neden? Para kazanıyormuş. Ben para kazansam gece de dokurum. Eğer para kazanmadan sonra neye dokuyayım? İşte onun için sıkıntı bu yıllarda çok. 80'li yıllarda bu peynir ekmek gibi böyle kamyonlarla halı satmışız biz. Ama insanlar bu işten para kazanamayınca artık göç etmeye başlamışlar. Köylerimizde 40-50 yaşının altında insan hiç yok. Mesela benim kendi köyümde yaklaşık 150 hane İstanbul Bahçeli Evler'de var. 150 hane. Bu kişiler emekli oluruz belki deyip sigortalı işte çalıştılar. Eşi kapıcı oldu, kendisi bir yerde çalıştı falan. Artı yönleri olmadı mı? Oldu. Çocuklarını İstanbul gibi bir yerde yetiştirdiler. Kimisi doktor oldu, kimisi öğretmen oldu, kimisi işte esnaf oldular falan. Artılar oldu ama maalesef bu kültürümüz kayboldu. Şu anda her gittiğim köyde parmakla sayılacak kadar dokuyan var. Vallahi tekrar kimse bu işi yapmaz. Sadece amaç burada, eğer şu anda faaliyette onun tezgahları elde tutmanın amacı olması lazım. Yani şu anda mesela atıyorum devlet bana dese kardeşim al şu ipi, hibe de istemiyorum bak. Getirecek 100 kilo üret, yap bu işi. Parasını bir sene sonra da.
Bu ön 5 lira, bir sene sonra 5 lira dönüyor. Öte tarafta yaptığı alanlar oluyor. Adam oraya kaçıyor o zaman. Diyor ki ya ne yapayım ben kültür diyor, gelip geçiyor öte tarafına. Ben karnımın doyduğuna bakarım. Haklı mıdır? Haklıdır. İnsan karnının doyduğuna bakar yani. Yani onun için olmuyor bu iş. Bu köyde kimse kalmadı yani bu işi yapan. Adam bunu yapacağım diyor. Giderim diyor. Orada 2 tane bağlarım ama diyor. 6 ay bakar satarım diyor. Emme kar amma zarar diyor. Bunun zarar olduğunu zaten biliyor. Belki orada kar da döner diyor. Bizim bunlar ölümlük dilimliklerimiz dediler. 2 yılda dokudum ben bunu dedi. Yani 2 yıllık benim emeğim bu dedi. Kıymetli bir şey gerçekten. Öldüğümüz zaman tabutumuzun üzerine seriyoruz. Oradan mezarlığa gider, mezarlıktan sonra tabutla birlikte camiye gider. Onu camiye hediye ederler. Yeni şimdi büyük halılar var böyle işte bir uçtan bir uca kocaman halılar var. Onları serince bunlar kadınlar mahverine konulmuş. Orası öyle tozun içerisinde kaldığı için güveler doğal olduğu için bunlar yün iplikten yapıldığı için güveler yemişler. 1 yıl sonra hoca efendi gelmiş bakmış ki o buralarda böcekler var, güveler var. Bu neden olmuş derken bu kilimlerimizi almış o yörük köylerimizden. Bakmışlar işte delik deşik olmuş. Onları yakmışlar, atmışlar çöpe falan. Böyle bir kültürü mahvetmiş gitmişiz. Maalesef yani ben bunlara çok rastladım ve gözlerim yaşardı inan öyle görünce.